Yemek şablonumdan videomu izleyen tüm güzel dostlara selamlar. Bugün sizler için Hatay usulü acılı ekmek paylaşacağım. Aynı hamurla iki ayrı şekilde yaptığım hangisi kolayınıza gelirse diye. Tadını bilen zaten biliyor, bilmeyenler için. Haydi buyurun beraber yapalım bu lezzeti. Malzemelere bakacağız önce. Hamuru için 8 bardak un, bardak ölçüm 200 mg, 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 2,5 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı ılık süt, 1,5 su bardağı ılık su. Üzerine süreceğimiz harcı için 2 orta boy ince doğranmış soğan, 2 yemek kaşığı çiğ susam, 4 yemek kaşığı yağlı lor veya çökelek, 2 yemek kaşığı hazır domates salçası, 1 yemek kaşığı acılı biber salçası, biraz ince doğranmış maydanoz, 1 tatlı kaşığı dolusu zahter, 1 tatlı kaşığı dolusu kekik, yarım çay bardağı sıvı yağ. Öncelikle kuru malzemeleri katıp karıştıracağım. Sonra yağı ve sütü. Süt bu ölçüler için bu kadar yeterli. Gerisini su kullanarak yoğuracağız. Siz unun durumuna göre hamur cıvı kıvam alıncaya kadar yoğurun. Ekmeklik undan yaparsanız daha lezzetli olur. Sonra elimle iyi bir kıvama gelinceye kadar yoğuracağım. Böyle cıvık olacak hamur. Katı olursa ekmek sert olur. Az bir yağ ile toparlayıp mayalanmaya bırakacağım. O mayalana dursun, harcına geçelim hemen. Tavada soğanı ve salçayı biraz kavuracağız. Çiğden koymayın, çok fark ediyor. Mutlaka kavurun. Şöyle salçanın çiğ kokusu çıksın. İsteğe bağlı salçanın tamamını biber salçası veya yarı yarıya denk gelecek şekilde yapabilirsiniz. Ben bir kaşığını biber salçası, diğer 2 kaşığı hazır domates salçası kullandım. Bunun sebebi ev yapımı salçalar epeyce tuzlu olduğu için hazır domates kullandım. Böyle tuzlu olmuyor. Tadı tam yerinde oluyor. En azından bize göre. Yüksek tansiyon sorunu olan varsa siz de böyle yapın. Değilse tuz rahatsız edebilir. Bütün malzemeleri de katıp eze eze karıştıralım. Lor yoksa çökelek de olur ama yağlı olsun. Zahter yoksa mutlaka tedarik edin derim. Muazzam bir raihası ve lezzeti var. Acılı ekmeğin olmazsa olmazı. Hataylı dostlarım çörek otu da katıyorlar. Bana kızmasınlar katmadım diye. Dişe dokunur olduğu için ben katmadım. İsteyen katabilir. Bu haliyle epeyce katı olduğu için ben yarım çay bardağı su ile biraz akışkan yapıyorum. Yoksa diğer türlü ekmeğin üzerinde çok katı duruyor. Su yerine yağ eklemeyin, çok yağlı oluyor. Hem külfete gerek yok. Mayalanan hamurumu toparlayıp ikiye böleceğim.
Tam ortadan bölmedim. Siyah tepsiye biraz fazla aldım. Dibini yağladığım tepsiye alıp elimizle eşit dağıtalım. Okul zamanı çocukların beslenmesine kahvaltılarda veya çay saatlerinizde doyurucu bir tarif. Yine harcın yarısından fazlasını bu tepside kullandım. Sizin için ayrı ayrı iki yöntemle gösterdim ki hangisi kolayınıza gelirse. Bir tepsi yeter derseniz malzemelerin yarısını yapın. Gerek hamurun gerekse harcın. Tepsi ölçülerim siyah olan 30 santim, öbürü 30'a 40. ...12 beze yapacağız. Her biri mandalin kadar. Sonra yuvarlayalım. Sonra az bastırarak büyütelim. Çok kolay, hiçbir zorluğu yok. Bu da bitti. Yine buna da eşit harcımızdan döküp her yerini kaplayacak şekilde dağıtalım. Şöyle kaşıkla kenarlarını iyice sostan bulayalım ki kızarık görüntü olsun. 180 derece ısıttığım fırına göndereceğim. 25 dakikada pişti. Şimdi diğer tepsiyi pişireceğim. 30 dakikada bu sürdü. Türlü türlü kokusu var, mis gibi. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim.
Dokusunu da göstereyim size. Pamuk kadar yumuşacık ve bir o kadar lezzetli. Şimdiden yapana, tadana afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda bu ve bunun gibi pek çok tariflerim mevcut. Bakmak isterseniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.